Star Wars Visions, serinin en yaratıcı dizisi ve 3. sezonu da etkileyiciliğini sürdürüyor. Star Wars'un diğer TV dizileriyle karşılaştırıldığında Visions tek başına öne çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından farklı animasyon stüdyolarını bir araya getirerek çok uzaklardaki bir galaksiye dair özgün bakış açılarını sunan, tamamen kanonik olmayan bir dizi. Kanon hayranları için bu durum Visions'ı genellikle en kötü Star Wars TV dizileri arasında gösterir. Çünkü daha geniş bir seriyle bağlantısı olmayan bir şeye yatırım yapmak zordur. Ancak serideki diğer her şeyden daha çok yaratıcılığı ve Star Wars'a farklı yaklaşımları ödüllendirdiği için dizide her zaman bir değer gördüm. Endor'un Star Wars'un en iyi dizisi olduğu konusunda hemfikir olsam da, serinin animasyon çalışmalarının göz ardı edildiğini uzun zamandır düşünüyordum. Visions da farklı değil. Dizi, hepimizin sevdiği galakside daha küçük, anlamlı ve çarpıcı sanatsal hikayelere dalmak için mükemmel bir yol sunuyor. Neyse ki Star Wars Visions 3. sezon bu amacı sürdürüyor ve her zamanki gibi etkileyiciliğini koruyor. Star Wars Visions 3. sezonda kötü bölüm yok ve birkaç muhteşem bölüm var. Önceki sezonlarda olduğu gibi 3. sezonun hiçbir bölümü kötü değildi. Evet, birkaç bölüm tam olarak tutmadı. Ancak tüm bölümler kendi içinde değerliydi ve birkaçı da açıkça öne çıkıyordu. Sezonun açılış bölümü The Duel Playback, birinci sezonun The Duel kahramanının eski bir Sith'in diğer Sith savaşçılarını avlamasının hikayesini sürdürüyor. Kamikaze Doga ve Anima'nın muhteşem animasyonlarıyla, ikonik siyah-gri tonlarının göz alıcı ışın kılıcı renkleriyle dengelendiği bu bölüm mükemmeldi. Hem dövüş koreografisinde hem de mekanlarda Japon etkileri açıkça görülüyordu. Ancak 3. bölüm, 9. Jedi Umut Çocuğu serinin en iyisi. Bu şaşırtıcı değil, çünkü önceki bölüm olan 1. sezonun 9. Jedi bölümü o bölümler arasında en iyisiydi. Bu bölüm, terk edilmiş bir gemide mahsur kalan ve takipçileriyle savaşmak zorunda kalan Kara'nın yolculuğunu sürdürüyor. Hem 1. sezon hikayesinin devamı hem de Star Wars'un 9. Jedi dizisinin arka kapı pilotu olarak bu bölüm harikaydı. Harika seslendirmeler, ilgi çekici aksiyon sahneleri ve Teto adında inanılmaz derecede sevimli bir yan karakter içeriyordu. Ve tüm bunlar, Star Wars'un bu bölümünü ilgi çekici şekillerde keşfetmeye devam ederken gerçekleşti. Bu iki harika bölümün yanı sıra aralara serpiştirilmiş birkaç iyi bölüm de vardı. White Studios'un The Bounty Hunter'ı eğlenceliydi ve inandırıcı motivasyonlara sahip basit bir hikaye anlatıyordu. Bölünmüş kişiliği olan bir droidle yaptığı iş de harikaydı. Ve tipik bir Star Wars arketipi arkasında saklanırken Visions'ın benzersiz doğasını gerçekten ortaya koyuyordu. Production IG'nin 4 Kanat Şarkısı adlı ikinci bölümü, astromekanik droidi ile aynı şeyi yaptı ve Star Wars'ta daha önce hiç görülmemiş, özellikle havalı bir aksiyon sahnesine olanak sağladı. Ben de Yalnız Kurt ve Yavru hikayelerine bayılırım ve inanılmaz derecede sevimli Wu Pass burada kalbimi çaldı. 5. ve 6. bölümler, Visions 3. sezonun en sevmediğim bölümleriydi. Ama ikisi de tamamen kötü değildi. İlki beni içine çekmeyen sevimli bir aile dostu hikayeydi, ikincisi ise en tipik Star Wars'ı andırıyordu. Bu işe yaramadığı anlamına gelmiyor. Ancak Visions'ın serideki diğer yapımlardan farklı olarak yaratıcılık konusundaki olağanüstü yeteneğini düşündüğümüzde hayal kırıklığı yarattı. 7. bölüm yine imparatorluğa karşı bireysel bir isyanı konu alan eğlenceli bir hikayeydi. İyi aksiyon sahneleri ve harika yaratıcı muanlar içeriyordu. Son 2 bölüm, serinin sınırlarını ne kadar zorlasalar da, hikaye anlatımı açısından yetersiz kalsalar da, tüm sezonun görsel olarak en çarpıcı 2 bölümünü içeriyordu. Star Wars Visions 3. sezonun görselleri her zaman muhteşem. 8. bölüm Cennet Kuşu ve 9. bölüm Kara, şüphesiz Star Wars Visions 3. sezonun görsel olarak öne çıkan bölümleriydi. Polygon Pictures tarafından hazırlanan 3D animasyonunun tek bir dezavantajı vardı. İnsan karakterler yapay ve duygusuzdu. Ancak mekanlar ve güçteki görsel yolculuk göz alıcıydı. 9. bölüm, Star Wars'un şimdiye kadar anlattığı en çılgın ve en tuhaf hikaye, hatta buna hikaye denebilirse. Bu 13 dakikalık bölüm, David Production'ın serinin tarihindeki en etkili animasyonlardan bazılarını içeren,
ölümünden önce bir Stormtrooper'ın zihninde geçen psikedelik bir yolculuk. Bu bölümün tam olarak ne olduğunu keşfetmek inanılmaz derecede zor. Ama sanırım tam da bu yüzden seviyorum. Star Wars'un içeriğiyle sınırları zorlamasını istiyorum. Ve bu bölüm bunu kesinlikle başardı, hem de inanılmaz bir görsel düzeyde. Bunun dışında diğer tüm bölümler harika görünüyordu. Klasik Star Wars görselleri her yerdeydi ve yeni ve benzersiz olan her şey mükemmel bir şekilde canlandırılmış. Sadece hikaye açısından en tipik bulduğum 6. bölüm, animasyon açısından ilhamsıl görünüyordu. Kötü değildi, sadece diğerleri kadar özgün değildi. Star Wars Visions, 3. sezon, güçlü bir seslendirme kadrosuna sahip. Visions'ı görsel olarak bana farklı bir Star Wars türü gösterdiği için seviyorum. Bu, seslendirmenin bazen önemsiz kalabileceği anlamına geliyor. Dizinin İngilizce dublajında birçok yıldız var. Ancak beni asıl etkileyen şey animasyonlar. Bununla birlikte Star Wars Visions 3. sezonun seslendirme kadrosu hala güçlü. Stephanie Hsu, Simu Liu, Emma Myers, Anna Sawai, Mark Strong, The Acolyte'dan Jodie Turner-Smith, Ryan Potter, Karen Fukuhara, Freddie Highmore ve Tanner Buchanan gibi büyük yıldızlar dizide yer alıyor. Hepsi kendi karakterlerini başarıyla canlandırıyor. Özellikle de Highmore öne çıkıyor. 9. Jedi Umut Çocuğu filmindeki droid Teto, özellikle Highmore'un sevimli seslendirmesiyle gözlerimi yaşarttı. Genel olarak Star Wars Visions 3. sezonu yanlış yapmak zordu. Lucasfilm, farklı animasyon stüdyolarına hiçbir kanon kısıtlaması olmadan ilgi çekici, eğlenceli ve yaratıcı hikayeler anlatmaları için serbestlik tanıyordu. Bu durum değişmediği sürece 3. sezon her zaman başarılı olacaktı. Neyse ki Lucasfilm, Star Wars Visions'ı bu kadar ilgi çekici kılan şeye inanmaya devam ederek yine harika animasyonlu hikayeler sundu.